Herkese merhaba, uroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün biraz penis büyütmeden bahsedeceğim. Penis büyütmede iki önemli sorunla geliyor hastalar bize. En önemlisi penisin etrafındaki yağ dokusu, göbek altındaki yağ dokusunun miktarının oldukça fazla olması ve penisin bu yağın içerisinde gömülmesi. Dışarıdan bakıldığında penisin yağın içerisinden çıkan bir güdük halinde gözükmesi. İkinci önemli sorun da sünnet hataları. Daha önceden ülkemizde sünnetler daha çok uzmanlar tarafından değil de sünnetçiler tarafından yapıldığı için ve o dönemde çocuğun pipisinde sünnet sonrasında en önemli şey penis başının görünür hale getirilmesi için gövde derisinden bir miktar daha fazla alınıyordu arkadaşlar. Gövde derisinden fazla aldığınız zaman çocuk bebekken sıkıntı yok. Penis başı gayet güzel görünür hale geliyor. Ama erişkin yaşa geldiği zaman ne oluyor? Penis sertleştiği zaman skrotum dediğimiz torba, testisleri saran torbanın ileri doğru gitmesine, penisin sırttan saat 12 seviyesinden göbek altından gene oradaki deri ileri doğru çekiştirerek yelken tarzında bir deri katlantısı oluşmasını sağlıyor arkadaşlar. Penis şöyle hasta geldiği zaman penisi elimize yukarı çektiğimiz zaman hem saat 12'den hem saat 6'dan deri katlantılarını rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Bu da tabii kozmetik olarak sıkıntılı bir durum oluşturabiliyor. Ya çok aşırı kilolu olmadığı halde gene bu pubis bölgesi dediğimiz kasık bölgesinde yine yağlanması olan insanlar olabiliyor. Ne yapıyoruz burada? Pubik bölgedeki yağı ortadan kaldırmak için liposuction yapmak gerekiyor. Tabii en doğrusu hastanın kilo vermeye çalışması ama hasta bazen çok kilolu olmadığı halde bu bölge oldukça yağlı olabiliyor. Liposuction, o zaman da ne yapıyoruz? Tabii liposuction dediğimiz aspiratör, böyle yağı oradan bir boru sokarak, cildin altına bir boru sokarak orayı kesmeden o yağları cildin altından sanki elektrik süpürgesiyle temizlik yaparmış gibi yağları oradan çekebiliyoruz hastalarda. Onun dışında bu yelken tarzında deri katlantıları içinde küçük cerrahi operasyonlar yapabiliyoruz ve penisin boyunda bir uzama kozmetik olarak, yani görünür peniste bir uzama sağlayabiliyoruz. Aslında penisin boyunu uzatmıyoruz ama görünür halini daha iyi bir hale getirebiliyoruz. Aynı zamanda penis uzatmak için de pubis bölgesi dediğimiz kasık bölgesindeki kemiğin tutucu bir bağ var orada peniste kasık bölgesindeki kemik arasında. Bu bağı keserek, bir kısmını keserek peniste 2 ila 4 santim uzama sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Sadece bu sünnet hatalarını düzeltmek bile, buradaki yağları almak bile bu bağı kestikten sonra ciddi bir dış kozmetik görünümünde ciddi bir düzelme sağlıyor hastalarda. Çünkü küçük penis görüntüsü hastada ciddi derecede karşı cinse karşı bir izolasyon, cinsel isteksizlik, sertleşme sorunu gibi psikolojik problemler yaratabiliyor. Hastanın özgüvenini kırabiliyor. Bu tür durumları ortadan kaldırmış oluyoruz. Daha basit olarak yapılan işlemler gene penis kalınlaştırma dediğimiz gibi. Penis kalınlaştırma çok basit bir işlem. Yaklaşık yarım saat 45 dakikalık bir işlem. Dolgu enjeksiyonundan bahsediyorum. Klinik şartlarında hastada yapılan bir işlem. Hastaya işlem yaptıktan sonra eve gönderiyorsunuz. Günlük işlerine geri dönebiliyor. Hyaluronik asit dolgu enjeksiyonları yapılıyor. Aynı dudak dolgusu gibi hemen günübirlik olarak yapılan işlemler bunlar. Miktarı fazla tabii, dudak dolgusunda 1 cc kullanıyorsak penis dolgusunda en az 10-15 cc kullanmak gerekiyor hastada. Onun dışında arkadaşlar gene yağ enjeksiyonu yaparak penis kalınlaştırma yapılabiliyor ama artık son 3-5 yıldan beri çok tercih edilmiyor. Çünkü yağ toplamak için hastanın karnına bir müdahale yapmanız lazım, uyuşturucu sıkmanız lazım, biraz beklemeniz lazım, yağları oradan aspire etmeniz lazım, onları bir işlemden geçirmeniz lazım. Etki süresini karşılaştıracağınız zaman dolgu enjeksiyonu, yağ enjeksiyonu arasında kalıcılık anlamında çok ciddi bir fark yok. Şimdi ülkemizde birkaç tane uygulanan teknik var arkadaşlar. İşte bu perikard sığır greftinin 2'ye katlanarak içine biyofiller konularak penisin üstüne konulması. Bununla ilgili de arkadaşlar ister istemez sıkıntılı vakalar görebiliyoruz dış merkezlerde yapılanlarda. Çünkü bu perikard sığır grefti, yani bu kalıcı kalınlaştırma ile ilgili hastalar çok soru soruyor. Kalıcı penis kalınlaştırmada yapılan sistemde penisin doğasına aykırı bir durum var. Nedir bu arkadaşlar? Sizin koyduğunuz greft ister istemez hareket etmiyor peniste. Penisin üstüne koyduğunuz zaman penis inik halindeyken belli bir süre sonra fibrozis, oradaki derilerde bir daralma, bir yara iyileşmesi meydana geliyor. Daha sonradan çıkan görüntüde inik halindeyken penisin
kum saati deformitesi dediğimiz penisin bazı bölgelerinde incelme, bazı bölgelerinde kalınlaşma, penisin o homojen görüntüsünde oldukça bir bozulma görülebiliyor arkadaşlar. Daha sonradan çok çıkarttırmak isteyen, perikard greftini çok çıkarttırmak isteyen hasta oluyor. Bu perikard grefti de o kalıcı grefte oraya taktım mı kolay kolay çıkan bir şey de değil arkadaşlar. Çıkartması da takmasından daha zor olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü çok yapışıyor bu greft dediğimiz şey oraya. Kalıcı kalınlaştırma şu anda dünyada en çok uygulanan sistem. Oraya plastik bir aparat, plastik bir kalınlaştırma aparatı konulması. Penisin hemen üstüne ve yanlarını kapatacak şekilde penisin gövdesinin üstüne konulan bir plastik aparat arkadaşlar. Bu aparat da yaklaşık dolar bazında operasyonu basit bir operasyon, onu söyleyeyim. Yaklaşık 2500-3000 dolar civarında zaten aparatın kendi bir ücreti var. İşlemiyle beraber yaklaşık 5000 doları buluyor arkadaşlar bunu koymak. Ama dediğim gibi ya önce bunları kalıcı penis kalınlaştırmayı düşünen bir insanın öncelikle hyaluronik asit dolgu enjeksiyonunda önce bir geçici bir kalınlaştırma yapıp acaba nasıl oluyor? Bu beni tatmin ediyor mu? Ben bundan memnun kalıyor muyum diye bir bakması lazım. Neden lazım? Çünkü kalınlaştırmadan memnun olup olmayacağını aslında yapmadan değerlendirmek oldukça zor arkadaşlar. O yüzden ben ilk başta mutlaka bir geçici kalınlaştırma hyaluronik asit dolgu enjeksiyonu öneriyorum hastalarda. Çok basit bir işlem. Diğer işleme göre fiyatı oldukça ucuz. Onu söyleyebiliriz. Hasta anestezi almayacağı için anestezi riski taşımıyor zaten. Onun dışında dediğim gibi arkadaşlar penis büyütme, penis kalınlaştırma ile ilgili durum bu şekilde. Gene sormak istediğiniz sorular olursa bana danışabilirsiniz bununla ilgili. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.